Merhabalar, Tarkan Özvardar ben. Bugün kanalımızda köpek sahiplenirken nelere dikkat edilmesi konusunda bilgiler vereceğim. Birincisi, köpek sahiplenmek ciddi sorumluluk isteyen bir iş ve plan isteyen bir olgu. Dolayısıyla bir köpek sahiplenmeden önce mutlaka ortam şartlarını olgunlaştırmak gerekiyor. Özellikle apartman dairesinde yaşayanların mutlaka ve mutlaka apartman yönetmeliğini kontrol etmeleri ve evcil hayvan beslenemez gibi bir kararın olup olmadığını check etmesi gerekiyor. Sonradan hüzünlü ayrılıklar yaşanmaması adına, ki bu tip ayrılıklarda genellikle kaybeden taraf köpek oluyor. O yüzden biz de istemiyoruz köpekler böyle şeyler yaşasın. Birinci kontrol etmemiz gereken şey bu. Daha sonrasında özellikle hayat ritminizin köpeklerin yaşantısına veyahut da köpek beslemeye uygun olup olmadığını check etmeniz çok önemli. Bundan da kastetmek istediğim şey şu: özellikle çok fazla seyahat eden insanların köpek sahiplenmemesi taraftarıyım. Çünkü köpekler insanla oryante olan canlılar, yani sahip oryantasyonlu canlılar ve sizden ayrılmak onun için en üzüntü verici, onu en çok depresyona itecek şey. Dolayısıyla sık seyahat eden, uzun seyahat eden insanların eğer köpeklerini götüremeyecekleri yerlere seyahat ediyorlarsa köpek sahiplenmemelerini öneriyorum. Yine ileri seviyede alerjik reaksiyonları olan insanların da köpek sahiplenmekten uzak kalmaları gerekiyor. Ve tabii köpek beslemeyi çocuğuna arkadaşlık hedefli olarak edinen insanların da ya da bütün sorumluluğu çocuklarının alacağını düşünen insanların da köpek sahiplenmemesinde fayda var. Çünkü çocuklar maalesef bizde çok fazla bu konuda sorumluluk almıyorlar. Dolayısıyla ebeveynlerin kendi programlarını kontrol etmeleri gerekiyor. Tabii ki köpek ciddi egzersiz isteyen bir canlı. Onu egzersiz etmeniz ve bunu günlük olarak yapmanız gerekli olduğunu bilerek edinmelisiniz. İşin maddi boyutlarından hiç bahsetmiyorum. Çünkü köpek beslemek basit ve tehlikeli, örneğin sigara gibi alışkanlıklardan çok daha az külfetlidir maddi açıdan düşündüğümüzde. Ama tabii ki belli bir maddi getirisi vardır, ama kazanacaklarını düşünürseniz, kazanacaklarınızı, yani sevgi paylaşımı, arkadaşlık, dostluk gibi hiç önemsenecek bir meblağ değil. O yüzden işin maddi kısmıyla çok fazla enterese değilim. Bu konuda da insanlara şöyle bir bütçeniz olması gerekli diye bir söylemde bulunmak istemiyorum. Tabii köpek sahiplenirken yine önemli noktalardan biri, dişi köpek mi, erkek köpek mi edinmek istediğiniz. Burada tabii ki dişi ve erkek arasındaki ayrımları bilmek gerekiyor. Erkek köpekler daha baskın davranışlı köpekler, daha fazla egzersiz isteyen köpekler ve özellikle seksüel algıya bağlı olarak kaçmak, çekiştirmek falan gibi davranışları daha fazla gözlemlediğimiz köpekler. Dişi köpekler daha itaatkar, evlerine ve sahiplerine daha fazla bağlı olan köpeklerdir. O yüzden ben özellikle ilk defa köpek sahiplenecek ve apartman dairesinde yaşayacak olan insanlar için söylüyorum. Dişi köpek çok daha avantajlı gözükmekte. O yüzden dişi köpek sahiplenmekte çekinmeyin. Türk insanı biraz ataerkil yapılanmada olduğu için genellikle erkek köpek taraftarıdır. Ama bu yanlış bir olgu. Dişi köpekler de son derece uyumlu olarak ve itaatkar olarak sizinle birlikte yaşayabilirler. Tabii ki köpeği nereden alacaksınız? Aslında en büyük önerim, eğer ırk düşkünlüğünüz yoksa ya da kafanızda takıntılı bir şekilde ırk beklentiniz yoksa illa üreticilerden edinmeyeceksiniz köpeği. Barınaklar ve sokaklar birbirinden güzel köpeklerle dolu. Çok da olumlu bir hareket yapmış olursunuz. Çünkü hedefimiz dostluk. Bir köpeğin ırkının olması daha iyi dost olacağı anlamına gelmiyor. Daha iyi eğitileceği ya da daha itaatkar olacağı anlamına da gelmiyor. Tabii ki genetik aktarımla avantaj sağlayan ırklarımız var. Irk spesifik düşünen, ırk isteyen, ırk bir köpeğin peşinde olan insanları da kesinlikle kötü gözle bakmıyoruz. Bu da seçeneklerden biri, ama ırkı olan bir köpek edinmek istiyorsanız bilinçli üreticilerden, sertifikalı, belgeli üreticilerden almanızı tavsiye ediyorum. Merdiven altı üreticiler, tamamen ticari algıyla ticari algıyla hareket eden üreticilerden kesinlikle köpek almamanızı tavsiye ediyorum. Ama bence en doğru yerlerden biri barınaklar ve sokaklar köpek edinmede. Ve yine önemli noktalardan biri, bir köpek edineceğiniz zaman mutlaka köpeğin en az 2 aydır annesi ve kardeşleriyle birlikte olmuş olmasını özen göstermenizi tavsiye ederim. Çünkü köpeklerde kritik sosyalizasyon dönemi dediğimiz dönemler
içerisinde köpeğin anne ve kardeşleriyle bir arada olması gerekiyor. Eğer bu dönemde anne ve kardeşlerinden uzak geçirdiyse ya da erken ayrıldıysa bir takım uyum problemleri, özellikle ileriki yaşantısında oluşacak olan karakterini etkileyecek kadar önemli bir takım davranış problemlerini edinebiliyor köpek. Dolayısıyla da mümkün olduğunca 2 aydan önce köpek almamak, anne ve kardeşlerinden ayırmamak, alınacak olan köpeğin sağlık kontrollerinin yapıldığından, ilk aşılamalarının ve parazitler mücadelelerinin yapıldığından emin olmak çok çok önemli ve köpeği seçerken de eğer bir ırk üzerinde karar kıldıysanız, kardeşleri arasında bir seçim yapacaksanız sağlıklı görünen, canlı, neşeli, yemek yemeye hevesli, tepkileri yüksek, aktivitesi yüksek olan yavruları seçmelisiniz. Sağlıklı olması açısından söylüyorum. Ama davranış olarak eğer bir pet dog olacaksa, yani evinizde bakacağınız bir arkadaş köpek olacaksa mümkün olduğunca aşırı hareketli olanları seçmemenizi tavsiye ediyorum. Ama ileriki videolarda bahsedeceğim. Köpek seçiminde yapılan bir takım testler var. Hangi nitelikteki köpeği edinmek istiyorsanız o niteliğe yönelik yapılacak olan testler var ve ayrımlar var. Ama ilk etapta sağlıklı görünmesi en önemli noktalardan biri. Tabii ki edineceğiniz köpeğin sonrasında bir veteriner hekim tarafından muayene edilmesi ve sağlıklı olduğunun ortaya konması çok çok önemli.